Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ömer Güngör. Bugün karpal tünel ile ilgili yapılmış en iyi videoyu sizlere sunacağım. Ellerinizde ağrı, uyuşma veya karıncalanma varsa bu videoyu atlamayın derim. Konuyu sizlere tane tane ve anlayabilmeniz için basit şekilde anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde karpal tünel sendromu ile ilgili her şeyi biliyor olacaksınız. Fakat arkadaşlar, kanalın daha hızlı şekilde büyümesi için lütfen abone olmayı unutmayın. Bu sayede sizlere daha iyi içerikler sunabileceğime inanıyorum. Sizlere sadece egzersizleri değil, pasif tedavi yöntemlerini, belirtilerini ve karpal tünel sendromu olup olmadığınızı anlayabilmeniz için testini de anlatacağım. Haydi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, medyan sinir dediğimiz bir sinir var. Bu sinir kökü omurgada C5, C6, C7, C8 ve T1'e dayanır. Yani omurgada bu seviyelerdeki herhangi bir yaralanma medyan siniri de etkiler. Medyan siniri kolun iç tarafından aşağı doğru iner. Bileğin altından geçerek ilk 3 parmağı ve yüzük parmağının yarısını hem motor hem de duysal şekilde uyarır. Yani medyan siniri olmasaydı ne bu parmakları oynatabilirdik, ne sıcak soğuğu ayırt edebilirdik, ne de dokunma hissini algılayabilirdik. Medyan sinirin işlevini öğrendik. Şimdi de biraz el bileğinin anatomisine bakalım. El bileğinin iç tarafında transvers karpal ligament dediğimiz bant şeklinde bir çeşit bağ dokusu var. Bu yapı esasında parmaklara giden tendonlar ve sinir için bir tünel görevi görür. Karpal tünel sendromu medyan sinirin az önce bahsettiğim tünelde sıkışması durumudur. En altta kemikler, ortada tendonlar ve medyan sinir, üstte ise bu yapıları saran transvers karpal ligament bulunur. Bu durumda medyan sinirin sıkışması için 3 seçenek var. Ya bu tünel daralacak, ya medyan siniri kalınlaşacak ya da tendonlar şişecektir. İlk iki durum pek görülmez. En sık sebebi genelde tendonların şişmesidir. Peki ama tendonlar neden şişer? Yazı yazma ve tekrarlayan hareketler gibi işle ilgili faaliyetlerden dolayı oluşur. Genelde ev hanımlarında görülür çünkü ovalama ve silme gibi aktiviteler bileğe yük bindirir. Erkekler için daha çok kasaplarda ya da marangozlarda görülür. Karpal tünel sendromu bazen bir hastalıkla veya durumla da ilişkili olabilir. Örneğin bilek artriti, tiroid hastalığı veya hamilelik gibi. Belirtilerine bakacak olursak sinir sıkıştığında etkilenen elde ağrı, sızı, karıncalanma veya uyuşmaya sebep olabilir. Belirtiler genelde gece kötüleşir. Hatta ağrı bazen uykunuzu bile bölebilir. Ancak bunu en çok sabah uyandığınız zaman fark edersiniz. Elinizi yataktan sarkıtmak veya sallamak genellikle ağrıyı ve karıncalanmayı azaltır. Masa silme, yazma veya ev işleri gibi belirli aktiviteler semptomlara yol açabilse de gün boyunca ağrı yaşamayabilirsiniz. Bazen durum başka bir şeyle de karıştırılabilir. Örneğin fıtık veya artrit boyundaki sinirlerde baskı oluşmasına sebep olur. Böyle bir durumunuz varsa benzer semptomlar görülme ihtimaliniz yüksek. O yüzden tanıyı doğru şekilde koymak çok önemli. Doğru teşhis için sizleri düşündüm ve ayrıcı tanı için yapabileceğiniz bir testi sizlerle paylaşacağım. Bu testin adı Fallen testi. Arkadaşlar, testi uygulamak için dirseklerinizi bükerek el bileklerinizin arka kısmı birbirine değecek şekilde bükün. Bu pozisyonda 2 dakika kadar bekleyin. Eğer karpal tünel sendromunuz varsa ağrı, uyuşma ve karıncalanma oluşacaktır. Peki ama nerede? Tabii ki ilk 3 parmakta ve yüzük parmağının yarısında görülecektir semptomlar. Ağrı olmaz ise karpal tünel sendromu değilsiniz diyebiliriz. Egzersizlere geçmeden önce yardımcı olabilecek 2 adet öneriden bahsetmek istiyorum. İlk önerim gece ateli. Gece ateli takmak gece oluşan semptomların önlenmesine yardımcı olabilir. Semptomlarınız belirli aktivitelerden dolayı oluşuyorsa ona göre bir atel yararlı olabilir. Doktorunuzdan veya fizyoterapistinizden nasıl bir atel takabileceğiniz konusunda tavsiye alabilirsiniz. İkinci önerim ise steroid enjeksiyonu. Enjeksiyon rahatsız edici olabilir. Ancak etkileri haftalar veya aylarca sürebilir. Bileğinizde artrit varsa steroid enjeksiyonu yardımcı olabilir. Karpal tünel sendromundan kaynaklı ağrı 2 hafta içinde hafifler
ve yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içinde iyileşirsiniz. Belirtilerin geri gelmemesi için az sonra göstereceğim egzersizleri en az 6-8 hafta boyunca uygulamayı unutmayın. İlk egzersizimiz bilek fleksiyonu. Bu egzersiz dış ön koldaki kasları gerer. Bir kolunuzu vücudun önüne, omuz yüksekliğinde uzatın. Kolu uzatırken dirseği kilitlememeye çalışın. Avuç içi aşağı bakacak şekilde bileği bükün, böylece parmaklar yere baksın. Diğer elinizi kullanarak dış ön kolda bir gerginlik hissetmek için bükülmüş eli yavaşça aşağı doğru çekin. 15 saniye basılı tutun ve gevşeyin. Bunu 5 kez yapın, sonra diğer kola geçin ve aynı şekilde tekrarlayın. İkinci egzersiz bilek ekstansiyonu. Bu egzersiz iç ön koldaki kasları esnetir. Bir kolunuzu omuz yüksekliğinde vücudun önünde düz tutun. Kolu uzatırken dirseği kilitlememeye çalışın. Bileği dur işareti yapıyormuş gibi geriye doğru bükün. İç ön kolda bir gerginlik hissetmek için avuç içini karşıya bakacak şekilde pozisyonlayın. Avuç içini çekmek için diğer elinizi kullanın. 15 saniye tutun, sonra gevşeyin ve bunu 5 kez tekrarlayın. Üçüncü egzersizimiz medyan siniri kaydırma egzersizi. Kaydırma, sıkışan medyan sinirin mobilizasyonunu geliştirmeye yardımcı olan bir germe egzersizidir. Ağrıyan elinizi yumruk yapın ve el bileğinizi bükün. Büktükten sonra önce parmakları, sonra bileği açın. Daha sonra ön kolu dışa doğru döndürün. Diğer elinizi kullanarak baş parmağınızı germek için hafifçe bastırın. Her bir pozisyon için 3-7 saniye bekleyin. Bunu günde 10-15 kez tekrarlayın. Egzersizden sonra bir buz torbasını birkaç kat havluya sarıp kompres yapın ki eliniz şişmesin. Dördüncü egzersiz tendon kaydırma egzersizi. Bu egzersiz karpal tüneldeki tendonları nazikçe germeyi sağlar. Elinizi masaya koyun, dirseğiniz bükülü olsun. Baş parmağınızın yukarı bakması gerek. Bu harekette baş parmakla işimiz yok. İşimiz diğer 4 parmakla. Avucunuzu tam açarak başlayın. 4 parmağı önce alt boğumlardan, sonra orta boğumlardan bükün. Ardından parmaklarınızı açın ve gevşeyin. Her pozisyon için 3 saniye beklemeniz yeterli. Beşinci egzersizi el bileği ile dirsek arasındaki kasları güçlendirmek için yapacağız. Yapacağımız şey bir eli avuç içi yere bakacak şekilde masanın kenarına yerleştirmek. Diğer eli masadaki elin arka tarafından direnç vermek için kullanacağız. El bileğinin tam üzerinden direnç vermeye kalkmayın. Bunun faydası olmaz. Yukarıdan direnç verip ağrıyan kolunuzla direnci karşılamalısınız. 5 saniye tutup gevşeyin. Bu egzersizi 10 kez yapın. Altıncı ve son egzersiz ise bileğin ön tarafındaki kasları güçlendirmek için. Bunun için bir adet yumuşak topa ihtiyacımız var. Eğer bu top yoksa bir çift çorabı yuvarlayıp aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Topu elinize alın ve olabildiğince sıkın. 5 saniye tutun ve gevşeyin. Bu işlemi 3 set 10 tekrar yapın, sonrasında diğer ele geçin. Arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana daha kolay ulaşmak için Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler.